Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Minik kız bebeklerimiz için kolay ve güzel tığ işi bir elbise yaptım. Bugün bu elbise anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bebek mankenimizin üzerinde göründüğü bakın, mankenin üzerine giydirdim. Çok kolay arkadaşlar, bu elbise örgüsü bir günde örerek bitirebilirsiniz. Bakın, elbisenin arka görüntüsü bu şekilde. Askılı yaptım. Bakın, buradan ip askılar yaptım. Bebeğin boyuna göre istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Bakın, buraya da bir kilot yaptım arkadaşlar, elbisenin altında kullanılmak için. Bu da çok güzel oldu. Güzel bir takım yaptım. Yine bunun takımı olarak çok güzel tığ işi bir ayakkabı yaptım. Bakın, bebeğin başında bulunan bir de saç bandı var. Bunu bu şekilde bir set yaptım arkadaşlar. Siz de bunun gibi güzel bir set yapmak isterseniz bu saç bandının, ayakkabının ve kilot anlatımını ben YouTube kanalıma yükledim. Bu izlediğiniz elbise videosunun açıklama bölümüne ben bu örgülerin video linklerini ekliyorum. O linkler üzerine tıklarsanız siz de bunun gibi güzel bir set oluşturabilirsiniz. Biz bugün bu kolay ve güzel tığ işi elbiseyi yapacağız arkadaşlar. Bakın, ayakkabı modeli de çok güzel. Elbiseyi bebeğin üzerinden çıkarıyorum. Bakın arkadaşlar, elbisenin görüntüsü bu şekilde. Elbise örgüsüne yakanın burada zincir yaparak başlıyoruz. Benim bu manken bebeğim arkadaşlar 3 aylık bebek ölçüsünde. Bugün bu elbiseyi ben 3 aylık bebek ölçüsüne göre yapıyorum. 3-6 ay arası bebekler için. Siz bu elbiseyi yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 yaş, her yaş kız çocuklarınız için yaparak kullanabilirsiniz. Askılarından uzunluğunu istediğiniz kadar ayarlayabiliyorsunuz. Elbise yüksekliğinde tercihinize göre siz daha uzun veya daha kısa yapabilirsiniz. Bakın, buraya kadar 2 parça örüyoruz. Kol altından itibaren tek parça şeklinde devam ediyoruz. Model de çok kolay. Bu elbise örgüsünde iplik olarak ben bugün bu renk bir iplik kullandım arkadaşlar. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 240 metre var. 1,5 adet iplik kullandım. Bakın, ipliğim benim burada bitti. İkinci yumak ipliğe başladım burada. 1,5 adet iplik yeterli. Tığ olarak 6 numara 3,5 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil arkadaşlar. Bakın, yaptığım örgüler yumuşak oluyor. Bu iplikte 100 gram iplikte 240 metre var. Biraz orta kalınlıkta bir iplik. Onun için ben 6 numara 3,5 milimetre tığ kullandım. Sizin eliniz sıkıysa 4-4,5 milimetre tığlarla yaparsanız daha yumuşak bir elbise elde edersiniz. Ölçülerini videonun sonunda ölçüyorum. Oraya bakabilirsiniz arkadaşlar. İpliği, tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel elbise örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Zincir yapmak için ilk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Zincirleri yapmaya başlıyorum bakın. 30 zincir yapalım. Çok sıkı zincirler yapmayalım. 30 zincir yaptım. Çok sıkı zincir yapmadım bakın. Bu 30 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 12 santimetre zincir uzunluğu var. 12 santimetre için ben 30 zincir yaptım arkadaşlar. Sizin elinizin sıklığına göre daha az veya daha çok sayıda zincir yapabilirsiniz. Şimdi bu zincirler üzerine trabzan yapacağız. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan oluyor. Bununla birlikte toplam 27 trabzan yapacağız.
Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3 ilmek atladığımla birlikte 27 trabzan yaptım. Ben bugün 3-6 ay arası bebek için yapıyorum. Bu sayıda yaptım arkadaşlar. Siz bunu yeni doğan bebek için de yapabilirsiniz. Yeni doğan için de aynı sayıda başlayabilirsiniz. 2 zincir fazla başlayıp 32 zincir ile başlayabilirsiniz. 29 trabzan yaparsanız 6-12 aylık bebek için olur. 4 zincir fazla yaparsanız bunu 31 trabzan ile yaparsanız da 1-2 yaş arası çocuklarınız için olur. Her yaş için bu şekilde arttırmalar yapabilirsiniz. Bu trabzan sayısının tek sayı olması gerekiyor. Benim 27 trabzan var. 29, 31, 33, 35 trabzan olarak yapabilirsiniz. İkinci sıradayız. İkinci sırada model sırası yapacağız. Modeli yerleştirmeden önce orta noktayı buluyorum arkadaşlar. 27 trabzan var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bu 14. ilmeğe işaret yapıyorum. Diğer tarafta da bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 var. 13 ilmek burada var. 13 ilmek burada var. Model çok kolay. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın örgünün ters tarafından model yapacağız. Düz taraftan trabzan yapıyoruz. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde kabarık bir model elde ediyoruz arkadaşlar. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bakın üçlü trabzan yaptım. Bu işaretten önce bu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Arttırma yeri için bir zincir yaptım. Bu işaret yaptığım bir ilmeği atlıyorum. Diğer ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın buraya bir zincir yaptım. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bakın modelin görüntüsü bu şekilde. Bu işaret yaptığım yere kadar 2, 4, 6 model yaptım. Diğer tarafa da 6 model yapacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Bakın buraya bir üçlü trabzan yaptım. Son ilmeği sık iğne yapacağız. Bir alt sırada 3 ilmek atlayarak yaptığım bir trabzan var. Bunun son zincir üzerine bakın sık iğne yapıyorum. Sıra başında da sık iğne başladım. Sıra sonunda sık iğne ile bitirdim. Bu sırada model yerleştirmeyi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 model var. Burada yaptığım bir zincir arttırma yeri olacak arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzan sırasındayım. Her ilmek üzerine trabzan yapıyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Bakın model üzerinde bulunan bu ilmeğe trabzan yapıyorum.
Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Model üzerine trabzan yapıyorum. Her ilmek üzerine trabzan yapıyoruz. Burada yaptığım bir zincire kadar devam edelim. Burada yaptığım bir zincire kadar trabzan yaparak tamamladım. Bu bir zincir üzerine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın buraya bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yaptım. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Model üzerine trabzan yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Model sırasındayım. Burada yaptığım gibi modeller yapıyoruz. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu arttırma zincirine kadar devam edelim. Arttırma yaptığım yere kadar modelleri yaptım. En son ilmeğe üçlü trabzan yaptım. Bu arttırma zinciri üzerine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. İlk ilmeğe üçlü trabzan yapıyorum. Yine bir üçlü trabzan, bir sık iğne yapıyorum. Bakın, sık iğne yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu sırada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model oldu. 6 model ile başladık. Bu sırada 7 model oldu. Sıra sonuna kadar model yaparak devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İkinci model sırasını bitirdim. Bakın arkadaşlar, bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzan sırasındayım. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yaptığımız buraya kadar devam edelim. Buraya kadar trabzan yaptım. Bu arttırma zinciri üzerine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapıyorum. İlmekler üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Model sırasındayım. Örgünün ters tarafındayım bakın. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Yaka örgüsü bu şekilde devam edecek. Bir sırada model yapacağız. Bir sırada trabzan sırası yapacağız. Bakın bu arttırma yerlerinde yine trabzan sırası yaparken bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapıyoruz. Model yaparken bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyoruz. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre yaka örgüsünü istediğiniz kadar model sırası yaparak tamamlayalım. Yaka bölümünün örgüsünü yapacağım ölçü için ben tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 model sırası yaptım. Bakın en son model sırasında bitirdim arkadaşlar. Santimetre olarak ölçüyorum. 9,5 santimetre yükseklik var. Siz daha büyük çocuk için yapıyorsanız bir sıra daha model sırası devam edebilirsiniz. O zaman bu yaptığınız örgü daha büyük olur arkadaşlar. Ben burada bitiriyorum.
Şimdi bunun aynısından bir tane daha yapacağız. İlk ilmeği yapıyorum. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Ben 30 zincir ile başladım. Siz kaç zincir ile başladıysanız aynı sayıda zincir yapalım. 30 zinciri tamamlayalım. 30 zincir yaptım. Bakın arkadaşlar, yine çok sıkı yapmadım. Aynı sayıda yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmek içine trabzan yapıyorum. Bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan. Bunda ben 27 trabzan yaptım. Buraya da 27 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine trabzan olarak tamamladım. Yine ortada bulunan ilmeğe işaret yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bakın 14. ilmek. Diğer tarafta da 13 ilmek var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek. Model sırası yapıyoruz. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Sık iğne yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Model sırası yapıyoruz arkadaşlar. Bu bölümde diğer bölümün aynı olacak. Bu bölümü de aynı sırada, aynı sayıda tamamlayalım gelelim. Diğer bölüm örgüsünü aynı sayıda başladım. Bakın aynı şekilde yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 model sırası yaptım. Orada bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 model sırası yaptım. Bakın trabzan sırasının olduğu sıraya geldim, bitirdim. Bu iki bölümü bu sırada birleştireceğiz arkadaşlar. Trabzan sırası yaparken iki bölümü birleştireceğiz. Bakın şu şekilde artık örgü tek parça şeklinde devam edecek. Sıra sonunda 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmeğe hiçbir şey yapmıyorum. Bakın bu 2 zincirde bir trabzan, ilmekler üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yaptığımız buraya kadar bakın trabzan yaptım. Bu arttırma zincirinin üzerine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Model üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Son ilmekte arkadaşlar. Bu son ilmek ile diğer bölümü birleştireceğiz. Buraya kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar bakın trabzan yaptım. Son trabzanı yapmadım arkadaşlar. Bu son trabzanı yaparken diğer bölüm ile birleştireceğiz. Bakın. Tığ üzerine iplik alıyorum. Son ilmeğe trabzan yapıyor gibi ilmek aldım, çıkardım. 2 ilmekten çıkarıyorum. Bakın burada bekletiyorum. Tığ üzerinde 2 ilmek var. Tığ üzerine tekrar iplik alıyorum. Diğer parçanın bakın bu ilk ilmek üzerine aldım. 2 ilmekten çekiyorum. Bakın orada da bir trabzan oluşuyor. İplik alıyorum. Üçünü içinden bir defa da çekiyorum. Bakın bir trabzan burada oluştu. Bir trabzan burada. Ama bakın bu sırada bir ilmek oluştu. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer ilmekler üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yaptığımız buraya kadar devam edelim. Buraya kadar bakın trabzan yaptım. Bu zincir üzerine yine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın bu sık iğne ilmeği üzerine trabzan yapıyorum. Model üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanları tamamladım.
Şimdi bu diğer bölüm ile burayı birleştiriyoruz. Artık örgüye tek parça şeklinde devam ediyoruz. Bakın sıra başında yaptığım bu 2 zincir ilmeği ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın artık birleştirdik iki tarafı. Bu sırada trabzanlar yaptım. Arttırma yerlerinde yine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yaptım. Model sırasındayım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Model yapıyoruz. Yaka bölümünde yaptığımız modeli devam ediyoruz. Bir sık iğne, bir üçlü trabzan yapıyoruz. Arttırma yaptığımız buraya kadar devam edelim. Arttırma yaptığım buraya kadar modelleri yaptım. Son ilmek üzerine üçlü trabzan yaptım. Yaka bölümünde yaptığımız gibi gövde bölümünde de aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın bu zincir üzerine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Modelleri yapmaya devam ediyorum. Bakın hiçbir değişiklik olmadı. Burada yaptığımız gibi devam ediyoruz. Bu şekilde modelleri yaparak devam edelim. Buraya yine arkadaşlar bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapacağız. Sıra sonuna kadar modelleri devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri tamamladım. Bakın en son üçlü trabzan yaptım. Sıra başında yaptığım bu sık iğne ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın burada yine arkadaşlar model, sık iğne, model. Hiç değişiklik olmadı. Görüntüsü bu şekilde. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada yine trabzan sırası yapıyorum. Bu ilk ilmeği yapmıyorum. Bakın bu 2 zincir, bir trabzan oluyor. Bu ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bu arttırma yerine kadar devam edelim. Orayı yine sizinle yaparız. Arttırma yaptığım bakın buraya kadar trabzan yaptım. Burada da devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapıyorum. Hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Bakın gövde bölümünde de bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere yine trabzan yaparak devam ediyorum. Trabzan yaparak devam edelim. Buraya yine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar trabzan yaparak tamamladım. Sıra başında yaptığım bu 2 zincir ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu sırada bakın yine trabzan yaptım. Örgünün düz tarafından arttırma yerlerinde bu iki yerde bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Model sırasındayız arkadaşlar. Model yapıyoruz. Sık iğne yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Model yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. En son bakın üçlü trabzan yaptım. Yaptığım bu üçlü trabzanı bu sıra başında yaptığım sık iğne ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın birleştirme yaptığım yerin görüntüsü bu şekilde. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada trabzan sırası yapıyoruz. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın aynı ilmeğe yapmıyorum. Bu ilmek yerine buraya 2 trabzan yaptım. Bu model yaptığım ilmeğin üzerine trabzan yapıyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum.
İlmek atlamamaya dikkat edelim arkadaşlar. İlmek atladığımız zaman modeller bir sonraki sırada denk gelmiyor. Bakın trabzan yapıyoruz. Arttırma yerinde yine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra başında yaptığım bu iki zincir ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın bir sıra trabzan yaptım. Bu arttırma yaptığımız yerde yine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine bakın. Aynı ilmeğe yapıyorum arkadaşlar. Bir sık iğne yapıyorum. Model yapıyoruz bu sırada. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar, sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sık iğne ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştirelim. Örgüyü çevirelim. Bir sonraki sırada trabzan yapalım. Örgünün ters tarafından model yapıyoruz. Düz tarafından trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Örgü bu şekilde devam edecek, gövde bölümü. Bir sıra model, bir sıra trabzan sırası yaparak bu arttırma yerlerinde yine arttırmaları yapıyoruz. Örgüye devam edelim. Elbise yüksekliğini yapacağım ölçüye göre tamamladım. Kaç model sırası yaptığımı sayıyorum. Bakın bu kabarık görünen modelleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sıra yaptım. Son trabzan sırasında bitirdim. Kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 26 santimetre yükseklik var. Siz tercihinize göre bunu 1-2 sıra devam edebilirsiniz. Ben bugün 3 aylık bebek için yapıyorum. Bu yükseklikte yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi siz tercihinize göre 1-2 model sırası devam edebilirsiniz. En son bakın trabzan sırasını burada ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. Şimdi uç bölümde modeller yapacağız. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilmek içine bir trabzan yapıyorum. Bu başta yaptığım 3 zincirde bir trabzan oluyor. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine 2 trabzan yapıyorum. Bakın 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3. Dördüncü ilmeğe 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Üç ilmek atlıyorum. 1, 2, 3. Dördüncü ilmeğe 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Üç ilmek atlıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın son modelde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Burada 1, 2, 3, 4 ilmek kaldı arkadaşlar. Arada 3 ilmek atlıyordum. Bu 4 ilmeği atlıyorum. İlk yaptığım bu 3 zincir ile bakın ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Modelin denk gelmesi için burada 4 ilmek atladım. Bakın bu şekilde oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum.
Bu yaptığım trabzanı, bakın zincirden önce yaptığım bu trabzanı tığ boşluğa şu şekilde takıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığ üzerine iplik alıyorum. Burada yaptığım 2 zincir üzerine 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Bakın 4 trabzan yaptım. Tekrar tığ üzerine iplik alıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın bir trabzanı boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Zincir üzerine 4 trabzan yaptım. Tekrar bu trabzanı boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik almadan 2 model ortasına sık iğne yapıyorum. Tekrar tığ üzerine iplik alıyorum. Bu modelde de burada yaptığım gibi bakın bu trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Zincir üzerine 4 trabzan yapıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik almadan 2 model ortasına sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. 4 trabzan yapıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. 2 model ortasına sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde kabarık modeller elde ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri tamamladım. Son yaptığım modeli bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, uç bölümü bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Elbisenin bu bölümünü bitirdik. Şimdi askılarını da yapalım. Elbiseyi bitirelim arkadaşlar. Buraya ve buraya 2 tane askı yaparak bağlamalı olarak kullanmak istiyorum. Bakın şu şekilde örgünün ters tarafını çeviriyorum. Bu ilmek üzerinden ilmek yapıyorum. Zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Sık iğne yapıyorum. Bakın her ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. İplik ucunda bakın içinde kaybediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne olarak tamamladım. İpliği kesiyorum. Bakın trabzan sırası üzerine bir sıra sık iğne yaptım. Görüntü bu şekilde. Şimdi diğer tarafa da bir sıra sık iğne yapacağız. Daha sonra askılarını yapacağız. Yine örgünün ters tarafından başlıyorum. Bakın buradan bir ilmek yapıyorum. Burada yaptığım gibi sık iğne yapıyorum. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeklere sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne olarak tamamladım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi askıları yapacağız arkadaşlar. 2 askı buraya yapıyorum. 2 askı buraya yapıyorum. Askı için zincir yapıyorum. Zincirler yapıyorum. Çok sıkı zincir yapmıyorum. Askı uzunluğu tercihinize göre istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Zincir olarak devam edelim. Askı için zincirleri yaptım. Bakın çok sıkı zincir yapmadım. 65 zincir yaptım arkadaşlar ben. Bu yaptığım 65 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum.
23 santimetre zincir uzunluğu var. 23 santimetre askı yaptım ben arkadaşlar. 23 santimetre yapacaksanız siz bu zincir sayısını elinizin sıklığına göre daha fazla veya daha az yapabilirsiniz. Daha büyük çocuk için yapıyorsanız bunu 25 santimetre yapabilirsiniz. Yeni doğan bebek için yapıyorsanız, daha kısa olsun istiyorsanız da 20 santimetre olarak yapabilirsiniz. Şimdi yaptığım bu zincirler üzerine ilmek kaydırma yapıyorum. İlk ilmeğe bakın, tığ takıyorum, iplik aldım, içinden çekiyorum. Bakın tığ üzerine iplik almadan ilmek alıyorum, ilmek kaydırma yapıyorum. Her zincir üzerine ilmek kaydırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine ilmek kaydırma yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın bu şekilde düzgün bir askı elde ettim. Burada sık iğne yaparak devam ediyorum. Bakın bu son ilmeği bu ilmeğe sık iğne yaparak birleştiriyorum. Görüntüsü bakın bu şekilde oldu. İlmekler üzerine sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne olarak tamamladım. Son ilmeği bakın boş bıraktım arkadaşlar. Buna sık iğne yapmadım. Şimdi buraya da burada yaptığım gibi askı yapıyorum. Ben bu askı için 65 zincir yaptım. Siz kaç zincir yaptıysanız o kadar zincir yapmanız gerekiyor. 65 zinciri yapıyorum. 65 zincir yaptım. Zincirler üzerine ilmek kaydırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine ilmek kaydırma yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Burada bulunan son ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bakın 2 askı örgüsünü tamamladık. Diğer tarafa da 2 askı yapacağız arkadaşlar. Oraya gitmek için kol çevresinde sık iğne yapıyorum. Bu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Gördüğüm ilmeklere sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar sık iğne yaptım. Diğer tarafa devam ediyorum. Bakın bu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Gördüğüm ilmeklere sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sık iğne yaparak bakın sıra sonuna kadar tamamladım. Kol çevresi bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi burada yaptığımız askıları buraya da yapacağız. Aynı burada yaptığım gibi 2 askı yapacağız. İlk askıyı buraya yapıyorum. 65 zincir yapıyorum. 65 zincir yaptım. Zincirler üzerine ilmek kaydırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek kaydırma yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu iplik ucunu da içinde tutuyorum bakın. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda bir ilmeği yapmayalım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Son ilmeği yapmadım. Bakın bunu boş bıraktım. Şimdi askı yapacağız arkadaşlar. Bu askıyı kaç zincir yaptıysanız bunu da aynı yapıyoruz. Ben 65 zincir yaptım. 65 zincir yapıyorum. 65 zincir yaptım. İlmek kaydırma yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine ilmek kaydırma yaparak tamamladım. Bu son ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın 4. askıyı yaptık. Askılarını bitirdik.
Son olarak bu kol çevresinde de burada yaptığım gibi sık iğne yapıyorum. Bakın şu şekilde ilmekler üzerine sık iğne yapıyorum. Bu askının olduğu yere kadar devam edelim. Buraya kadar sık iğne olarak tamamladım. Görüntüsü bu şekilde oldu. İpliği keseceğiz arkadaşlar. Bu askı yaptığım bakın bu ilmeğe ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın burada düzgün bir görüntü elde ettim. İpliği kesiyorum. Böylece elbise örgüsünü de bitirmiş olduk. Bu ipliği örgünün ters tarafına bakın ilmekler arasından kaybedebiliyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Çok güzel ve kolay bir elbise yaptık. Bebeğin omuzundan şu şekilde askılarını bağlayıp kullanabiliriz. Diğerini de bağlıyorum. Bakın arkadaşlar çok güzel bir elbise yaptık. Ve çok da kolay. Bir günde örerek bitirebilirsiniz bu elbiseyi. Bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Bu yan taraftan yüksekliği ölçüyorum. 28 santimetre. Tam orta noktadan yüksekliği ölçüyorum. 30 santimetre. Ben bugün 3 aylık bebek için yaptım. Bu uzunlukta oldu arkadaşlar. Genişliği ölçüyorum. Bakın bu kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 22 santimetre. Ben bugün 3 aylık bebek için yaptım. Bu ölçüde oldu arkadaşlar. Bu elbise yüksekliği tercihinize göre istediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz. Model sırasını birkaç sıra fazla yaparsanız daha uzun bir elbise elde edersiniz. Bakın çok güzel ve kolay bir elbise. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.